Dinle yolcu. Tarihin sayfaları yalnızca adlarımızı yazdı. Gerçeği rüzgar taşıdı, toprak fısıldadı, uluyan bir kurdun sesi doğurdu bizi. At izleri kaderimize kazındı, kemer taşları adlarımızı sakladı. Uzak tepenin gölgesinde bir sır bekledi kuşakları. Şimdi burada yükselir bir ses, geniş bozkırın kalbi, uzun bir name. Hem hüzün hem gurur. O name kurdun ulumasıdır. Gecenin derinliğinde yankılanan bir soyun şarkısıdır. Dinle ve unutma. Bu efsanenin nefesi, gerçeğin yankısıyla birleşir. Sabahın ilk nuru toprağın anısını uyandırır. Atın nalı yurdun ritmini döver. Burada yazıldı ilk dersimiz. Elin sabrı, gözün adaleti, yüreğin töresi. Şahin gölgesi düştü yere. O gölgenin altında bir nesil kutunu, bozkurdun sessizliğini öğren. Bak evlatlar, göz uzağı görmeli, el sabrı tanımalı. Av dediğin yalnızca karnı doyurmak değil, ruhun sınavıdır. Ruhun sınavı mı? Avla ne ilgisi var ki? Av beklemeyi öğretir, doğayı dinlemeyi. Kim bekleyemezse ne avı bulur ne kutu. Beklemek bazen savaşmaktan zor. Doğru dedin kızım. Törenin özü sabrın demirinden dövülür. Sen hep ciddi konuşursun Selma. Ben sadece rüzgarı duymak isterim. Rüzgar da öğretir, dinlersen. Gök onların oyununa tanıktı. Toprak her kahkahayı belleğine kazıdı. Ve o gülüşlerin içinde sessizce bir kut büyüdü. Tanrı'nın nefesi gibi, görünmez ama hissedilir. Bak, rüzgar okumu taşıyacak. Rüzgarın yüreğini dinle evlat. Onu dinlemeyen oku nereye gönderdiğini bilemez. Rüzgarı dinlemek için önce susmak gerek. Susmak, kutun ilk kapısıdır. Kut da nedir? Tanrı'nın insana üflediği sessiz lütuf. Herkes duyar ama azı anlar. Şahin gölgesi üzerimize düştü. Uğurdur, gök sizi görür. Duydum ki senin 2 kızın var. Güzelliği göğün ışığına denk. Benim oğullarım için istiyorum onları. 2 kavim birleşsin, güç büyüsün. Güzelliği Tanrı verir ama alın yazısını insan yazamaz. Yine de halkımın ne dediğini duymam gerekir. Kaan'ım, o kızlar Tanrı'nın emanetidir. Onları bir insana veremeyiz. Onlar gök soyunun işaretidir. Soyumuzun kutu onlarla yenilenecek. Eğer onları verirsen Tanrı yüzünü çevirir bizden. Bu kızlar yalnız Tanrı ile evlenebilir. Onların yolu insan eliyle çizilmez. O gün halkın sözü gök yankısı gibi çınladı. Bozkırın rüzgarı Tanrı'nın iradesini taşıdı. Ve bir baba evlatlarını değil, soyunun kutunu korumayı seçti. Tanrı'nın emrini duyduk. Kızlarım göğün buyruğunu bekleyecekler. Ülkemin en kuzey ucunda, en yüksek tepeye ahşaptan bir kule yükseltin. O kule Tanrı'yla gök arasında köprü olacak. O kule yalnız ağaçtan değil, her kütüğünde bir dua, her düğümünde bir niyaz saklıydı. Göğe doğru yükseldikçe yerin kalbi atmayı unuttu. O gün gök ile yer birbirine eğildi. Tanrı'ya uzanan bir el oldu o kule. Bu direk göğe dokunacak. Kule değil bu, dua gibi yükselecek. Rüzgar o gün yalnız tozu değil, duayı da taşıdı. Göğün nefesi kulaklara fısıldadı. Soy inançla dirilir.
Bir baba evlatlarını Tanrı'ya değil, yazgının yüreğine emanet etti. Gök sessizce eğildi, yer susarak kabul etti. Ve o an bir soy kendi efsanesine ilk adımını attı. Göğün buyruğu yerine geldi. Artık sizi insan eli değil, Tanrı eli koruyacak. Baba, gerçekten orada Tanrı'yı mı bekleyeceğiz? Tanrı bazen bir rüzgar olur, bazen bir kurt sesi. Ne olursa olsun gözünüzü göğe kaldırın. Baba, ya dönmezsen? Ben dönmesem de soy döner. Soyumuzun sesi sizden yankılanacak. Ve o gün kızlar yalnız değildi. Kendi yüreklerinin derinliğinde korku ve cesaret birbirine karıştı. Kule, gökyüzüyle yer arasındaki sessiz bir bekleyişe dönüştü. Selma, biz burada yalnız mıyız? Tanrı ne zaman gelir? Bilmiyorum ama beklemek bizim görevimiz. Kaderimizin sessizliğini dinlemeliyiz. Ya yanlış beklersek? Ya Tanrı'yı göremezsek? Yanlış beklemek mümkün değil. Bu kulede göğün gözü bizi görüyor. Biz doğru yerdeyiz. Kurt yalnızca bir hayvan değildi. Tanrı'nın sessiz elçisi, soyun ruhu ve gök ile yerin işaretiydi. Mağara onun yeri oldu ve o an kızlar ile kutsal varlık arasında görünmez bir bağ kuruldu. Selma, bak orada bir gölge. Kurt mu bu? Evet ama uzak duruyor. Bize zarar vermez gibi. Ve böylece kızlar ile kurt aynı yuvayı paylaştı. Mağara yalnız bir barınak değil, bir soyun doğduğu kutsal mekan oldu. Her nefes rüzgarla, yıldızlarla ve kurdun sessizliğiyle birleşti. Bu toprakta bir efsanenin temeli atıldı. Selma, bu bizim evimiz olabilir mi? Evet, burada güven var. Burası gök ile yer arasında bir köprü. Efsane Çin, Türk ve İran kaynaklarında kaydedildi. Tölesler, Uygur ve Oğuz boylarının ataları olarak kabul edilir. Kurt, Tanrı'nın elçisi, kızlar gök soyunun işareti oldu. Ve her nesil bu efsanenin yankısıyla büyüdü. Kendi kutunu, soyunu ve inancını taşıyarak.